Merhaba değerli dostlar, ben Doktor Gökseler. Bugün sizlerle tıp dünyasının belki de en çok tartışılan, üzerinde en çok şehir efsanesi üretilen ama hayati önemi yadsınamaz bir konusunu, yani kolesterolü tüm şeffaflığıyla konuşacağız. Amacım, zihninizi bulandıran bilgi kirliliğini temizlemek ve damarlarınızın içinde sessizce akan bu yağ benzeri maddenin aslında ne olduğunu, ne zaman bir dosta, ne zaman bir düşmana dönüştüğünü bilimsel temellerle anlatmaktır. Kolesterol dediğimizde çoğu insanın aklına hemen kaçınılması gereken zehirli bir madde geliyor. Ancak gerçek şu ki kolesterol vücudumuzun her hücresinde bulunan, yaşam için mutlak surette gerekli olan mumsu, yağ benzeri bir maddedir. Hücre zarlarımızın inşasında, östrojen ve testosteron gibi hayati hormonların üretiminde, sindirime yardımcı olan safra asitlerinin sentezinde ve hatta güneş ışığıyla D vitamini üretmemizde temel yapı taşıdır. Yani kolesterol olmadan yaşam mümkün değildir. Ancak her şeyde olduğu gibi burada da mesele dengedir. Kolesterolün kanımızda nasıl taşındığını anlamak bu konunun özünü kavramaktır. Yağlar suda çözünmez, kanımız ise büyük oranda sudan oluşur. Bu yüzden kolesterol kanda tek başına seyahat edemez. Paketlenmesi gerekir. İşte bu paketlere biz lipoprotein diyoruz. Muhtemelen duyduğunuz LDL ve HDL terimleri bu paketlerin isimleridir. LDL yani düşük yoğunluklu lipoprotein, kolesterolü karaciğerden alıp vücudun ihtiyaç duyduğu dokulara taşır. Eğer kanda çok fazla LDL varsa, bu madde damar duvarlarına yapışmaya başlar. Bu yüzden ona halk arasında kötü kolesterol denir. HDL, yani yüksek yoğunluklu lipoprotein ise tam tersini yapar. Damarlarda ve dokularda biriken fazla kolesterolü toplayıp temizlenmesi için karaciğere geri götürür. Bu temizlik görevinden dolayı ona da iyi kolesterol diyoruz. Bir de trigliserit dediğimiz bir başka yağ türü vardır ki bu da vücudun yakmadığı fazla kalorileri depolama biçimidir. Yüksek LDL, düşük HDL ve yüksek trigliserit üçlüsü damarlarımız için en tehlikeli senaryodur. Kolesterol yüksekliğinin, tıbbi adıyla hiperlipideminin en sinsi tarafı genellikle hiçbir belirti vermemesidir. Bir insanın kolesterolü çok yüksek olsa bile kendini harika hissedebilir. Çoğu zaman bu durum bir kan tahlili sırasında ya da ne yazık ki kalp krizi veya inme gibi ciddi bir olay yaşandığında fark edilir. Ancak vücut bazen dışarıya küçük ipuçları verebilir. Örneğin, göz kapaklarının üzerinde veya çevresinde sarı renkli, hafif kabarık yağ birikintileri görebiliriz ki biz buna tıpta ksantelasma diyoruz. Ayrıca tendonların üzerinde, özellikle el sırtında veya aşil tendonunda yumru şeklinde yağ birikmeleri yani ksantomlar oluşabilir. Gözün renkli kısmının etrafında yani kornea çevresinde beyaz veya gri bir halka oluşması da özellikle genç yaşlarda görülüyorsa yüksek kolesterolün bir işareti olabilir. Ancak tekrar vurgulamalıyım ki bu belirtilerin olmaması kolesterolünüzün normal olduğu anlamına gelmez. Tek kesin yol laboratuvar ortamında yapılacak bir kan testidir. Peki kolesterol neden yükselir? Etiyoloji yani nedenlere baktığımızda iki ana başlık görüyoruz. Birincisi genetik yatkınlıktır. Ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz durumda kişinin vücudu genetik bir kodlama hatası nedeniyle kolesterolü temizleyemez. Bu hastalar çok sağlıklı beslenseler ve spor yapsalar bile kolesterolleri tehlikeli seviyelerde olabilir. İkinci ve en yaygın neden ise yaşam tarzıdır. Doymuş yağlardan ve trans yağlardan zengin beslenme, hareketsizlik, obezite ve sigara kullanımı temel suçlulardır. Özellikle hayvansal yağlar, tam yağlı süt ürünleri ve paketli gıdalar LDL seviyesini hızla yukarı çeker. Sigara ise damar duvarının yapısını bozarak kolesterolün oraya çok daha kolay yapışmasına neden olur. Ayrıca yaş ilerledikçe vücudun kolesterolü işleme kapasitesi azalır ve risk doğal olarak artar. Tanı aşamasında en az 12 saatlik bir açlık sonrası yapılan lipid paneli testi kullanılır. Bu testte toplam kolesterol, LDL, HDL ve trigliserit değerlerinize bakıyoruz. Ancak biz doktorlar sadece bu rakamlara bakıp kolesterolün yüksek hemen ilaç başla demeyiz. Modern tıpta biz artık sadece rakamları değil, toplam riski tedavi ediyoruz. Örneğin 50 yaşında sigara içen, tansiyonu olan ve diyabeti yani şeker hastalığı olan bir birey için hedeflediğimiz LDL değeri ile 20 yaşında hiçbir sağlık sorunu olmayan bir birey için hedeflediğimiz değer aynı değildir. Bizim için asıl mesele bu kolesterolün damar sertliğine yani ateroskleroza yol açıp açmadığıdır. Ateroskleroz, damarların iç yüzeyinde plak adı verilen yapıların oluşması, damarın daralması ve esnekliğini kaybetmesidir. Bu süreci değerlendirmek için bazen şah damarı ultrasonu veya gelişmiş görüntüleme yöntemleriyle damar duvarı kalınlığını da kontrol edebiliriz.
Tedavi seçeneklerine geldiğimizde ilk durağımız her zaman ama her zaman yaşam tarzı değişiklikleridir. Beslenme bu işin kalbidir. Akdeniz tipi beslenme modelini şiddetle öneriyoruz. Zeytinyağı gibi doymamış yağlar, bol sebze, meyve, tam tahıllar ve özellikle haftada en az 2 kez tüketilen balık kolesterol dengesi için mucizeler yaratır. Lifli gıdalar, özellikle yulaf, baklagiller ve elma gibi meyveler bağırsaklarda kolesterolü bağlayarak emilimini azaltır. Fiziksel aktivite ise HDL'yi yani iyi kolesterolü artıran en güçlü araçtır. Haftanın çoğu günü yapacağınız 30 dakikalık tempolu yürüyüşler damar sağlığınız için paha biçilemezdir. Kilo vermek, özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmak, trigliserit seviyelerini hızla düşürür ve insülin direncini kırarak kolesterol dengesine katkı sağlar. Ancak bazı durumlarda sadece yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olmaz. Özellikle genetik yatkınlığı olanlarda veya kalp damar hastalığı riski çok yüksek olan bireylerde ilaç tedavisine başvururuz. Burada en sık kullandığımız ilaç grubu statinlerdir. Statinler hakkında toplumda çok fazla önyargı var ancak bilimsel gerçekler nettir. Bu ilaçlar karaciğerde kolesterol üretimini sağlayan bir enzimi bloke ederek kanda LDL seviyesini ciddi oranda düşürür. Daha da önemlisi damar duvarındaki mevcut plakları stabilize eder, yani onların kopup kalp krizine veya inmeye neden olmasını engeller. İlaç tedavisi kişiye özeldir. Bazı hastalarda statinlerin yan etkileri görülebilir. Bu durumda ezetimibe gibi kolesterol emilimini engelleyen ilaçlar veya çok yüksek riskli hastalarda kullanılan yeni nesil enjeksiyonluk tedaviler devreye girer. Bir doktor kontrolünde olmadan asla ilaç bırakılmamalı veya başlanmamalıdır. İnternette gördüğünüz kolesterol ilacı karaciğeri bitirir gibi bilimsel dayanaktan yoksun iddialara itibar ederek tedavinizi aksatmak sizi kalp krizi riskiyle baş başa bırakabilir. Takip süreci bu yolculuğun en önemli kısmıdır. Kolesterol tedavisi bir haftalık veya bir aylık bir süreç değildir. Bu bir yaşam yönetimidir. İlaç kullanmaya başlasanız bile diyet ve egzersizi asla bırakmamalısınız. Düzenli aralıklarla kan tahlili yaptırarak hedeflenen değerlere ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol etmemiz gerekir. Ayrıca kolesterolü yüksek olan bireylerin tansiyonlarını ve şekerlerini de çok yakından takip etmeleri şarttır. Çünkü bu üçlü bir araya geldiğinde damar hasarı geometrik olarak artar. Evde kendi başınıza yapabileceğiniz en iyi şey düzenli olarak sağlıklı beslendiğinizden ve aktif kaldığınızdan emin olmaktır. Eğer göğüs ağrısı, ani gelişen nefes darlığı, vücudun bir yarısında güç kaybı veya konuşma bozukluğu gibi belirtiler yaşarsanız, kolesterolün damarlarınızda yarattığı bir tıkanıklığın işareti olabileceğini düşünerek derhal acil servise başvurmalısınız. Sizlere bugün modern tıbbın en önemli mücadele alanlarından biri olan kolesterolü tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Unutmayın ki kolesterol bir sayıdan ibaret değildir. O sizin damar yaşınızın ve gelecekteki kalp sağlığınızın bir aynasıdır. Kendi vücudunuzu tanımak, risklerinizi bilmek ve erken önlem almak hayat kurtarır. Sağlık ihmal edildiğinde değil, yönetildiğinde size uzun ve kaliteli bir yaşam sunar. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve değer kazanır. Bu yüzden videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, bu bilgilerden faydalanmasını istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kolesterol değerlerinizle ilgili yaşadığınız tecrübeleri veya merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Her birini tek tek değerlendiriyorum. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak sağlığınızla ilgili hazırladığım diğer güncel videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki sağlık rehberimizde buluşana kadar damarlarınız açık, kalbiniz huzurlu, sağlığınız yerinde olsun. Hoşça kalın.